Merhaba değerli takipçiler. Bir iki gün önce yine aynı başlık adı altında bir video paylaşmıştım. Başka bilgilere ulaştığım için daha detaylı inceleme adına o videoyu kaldırdım bir süre. Bu cismi gördüğüm yer Kınalıada'da bulunan Radyo Kulesi'nin civarlarındaydı. Görmüş olduğunuz Radyo Kulesi'nin. Bu Radyo Kulesi'nden 15 tane varmış. Mahkeme kararıyla 14 tanesi yıkılmış. Sadece bir tane kalmış. Wardonisi adasının üzerinde olması, hizasının da Radyo Kulesi'ne yakın olması sebebiyle biraz daha detaylı incelemek istedim. Tabi bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Dünyada bu radyo kuleleri ile alakalı UFO'larla bir irtibatları olduğuna dair bazı bilgiler var. İnternette bunu bulabilirsiniz. İki tane üniversite bu görseli hazırlamış. Radyo kulelerinin UFO'lar tarafından temas ve iletişim için kullanılabilir olduğuna dair makaleleri var. Bu Bristol, İngiltere'de Purndome Kulesi'nde bir UFO vakası, gene medyaya yansıyan böyle bir bilgi var. Amerika Texas Odessa'da 73 yılında yaşanan bir UFO olayı var gene kulede. Bu gören şahısların çizimleri. 2 gün boyunca yine aynı mevkiyi gene narşot kamerayla görüntüledim. O cismi gördüğümden sonra bugüne kadar 3 gün boyunca 2 gün görüntüledim. 2. gün yoktu. 3 ile 4'te de yok. Yani bunun kuleden gelebilecek bir ışık olması da pek muhtemel gözükmüyor. Çünkü orada bir ışık olsa uçaklar ve helikopterler için çıplak gözle de görülürdü. Ben bunun çıplak gözle normal kamerayla görüntülenmediğini, sadece Sionex ve kızılötesi ile görüntülendiğini delillendirmiştim. Farz edelim ki gözle görülmeyen kızılötesi ışık kuleden geliyor. O zaman niye 2., 3. ve 4. günlerde görüntüleyemedik? Yurt dışı ve yurt içi bazı gözlemcilerle de bu görüntüyü ve düşüncelerimi paylaştım. Onlardan gelen bilgi aktarımı da aynı bu yönde. Kendilerine de bu radyo kuleleri civarlarında birçok UFO gözlemi olduğu hakkında ve bu konuyla ilgili çalışmaları olduğu hakkında bana dönüşler oldu. Ben de bu bilgiyi paylaşarak videoyu tekrar yayınlayacağım. Yorum gene sizlerin. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Çıplak gözle, dürbünle ve normal kamerayla görülmeyen o cisim ve Wardonisi adası üzerine bir ışık yüzmesi yayıyordu ve sadece kızılötesiyle görünüyordu. Ama benim fikrimi soruyorsanız bu cismin Wardonisi adası üzerinde görülmesi ve o ada üzerine bir ışıltı yayıyor olması ve bu radyo kulesiyle aynı hizada bulunması bence tesadüf değil. Wardonisi adası ile ilgili zaten düşüncelerimi biliyorsunuz. Bu UFO'lar ve radyo kuleleri ile alakalı birçok bilgi var medyaya yansıyan. Ben videoyu kısa tutmaya çalıştım. Sadece bu bilgiyi aktarmak istedim. Siz de bunu araştırabilirsiniz. Evet. Şimdi bu cismi bir de Sionex'e çekiyorum. Değerli takipçiler. Sionex tabi genelde direkt gökyüzü için iyi bir performans sergiliyor ama yatay ve uzak mesafede, yani gökyüzündeki kadar iyi değil. Bu cisme şimdi baktığımız zaman gördük az önce, kesinlikle ve kesinlikle normal gözle, dürbünle veya Full HD ile bu görüntülenmiyor. Narşot'la
Dibine kadar gittim. Onun zoom bundan daha iyi. Evet, şu anda ışığını kapattı. Ama az önce gördünüz, denizin üstüne bakın, yakın yaktı, kapattı. Denizin üstüne, orası da Vordonis adasına denk geliyor. Tam oraya doğru, aşağıya doğru bir ışık yüzmesi yaydı. Vordonis adasının üstüne. Şu anda da tam da buna denk geldi. Sionex'e en son ışığını kapattığını kayda alabildim. Evet, görüntüdeki cismi daha önceki çekimlerimden tanıyoruz. SOS ile yön değiştirdiğim cisme benziyor. Ve daha önce birçok çektiğim cisme benziyor. Sionex'teki görüntüden bu cismin o cisimlerle aynı cisim olduğunu söyleyebilirim. Yani yakın görüntüsünü göreceğiz birazdan. Bir anda yanıyor. Tekrar kapatıyor. Narshot bunu başka bir görüntü olarak algılamış. Alttan ışığı gözükmüyor. Sadece küre şeklinde gözüküyor. Full HD'de hiç gözükmüyor. Ama Narshot'ta hem kendisi, evet, daha önce görüntülediğim cisimlere benzer bir cisim gökyüzünde. Bu sefer Batık Vordonis adasının üstünde ve aşağıya doğru bir ışık hüzmesi. Ada üstüne, deniz üstüne bir ışık hüzmesi yayıyor. Ben bunları konuşurken bir anda kapandı. Artık bilemiyorum. Ona lazer de gönderdim. Hem kızılötesi hem de normal lazer gönderdim. Ama ondan çok sonra ışığını kapattı. Kaydı alıp başlattım onu. Hemen netlemiyor tabii, Narshot gibi. İnanın çok zorlanıyorum yani. Bakın şu anda, evet, o yapıdayım, bakın şurada. Birin sol tarafında, bakın biraz yukarı kaydı o. Şimdi aşağıya aldım. Şimdi zoom yapıyorum. Bakın. İki ışıklı. Solda yansınan bir ışık var. O yapı. O yapının üstünde hiçbir şey yok. Normal kamerada hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Zoom da yapayım. Hiçbir şey yok yani. Boş. O yapının bakın iki ışıklı. Solda bir kule gibi bir şey var. Üstü hiçbir şey. Boş. Ben bunu kapat. Bakın şu an HD'mi kayda geçirdim. Şimdi tam o ezdirme noktasında size söylemiş olduğum yapı var ya, ışıklı. Büyük ihtimal bir yapı o. Ona götürüyorum, bakın. Bakayım böyle gösterebilecek miyim ama. Bakın. Şu anda kamera fokusa girdi. Gösterebilirsem. Şu an biraz zorlanıyorum. Aynı zamanda diğer kameraya da bakıyorum. Cisim aniden bir hareket yapar mı diye. Şöyle ekranda da nasıl göstereceğim. Bakın şu an onu zoomladım. O yapıyı. Bakın şurada tam ortada. Diğerinde görmüştünüz. Onun üstünde ışıkları yanan, hemen hemen aynı zoom oranındayım. Şu tam bakın ortada şu anda o yapı. Biraz daha zoom yapayım ona. Yok, kaçırdım. Merhaba değerli takipçiler. Bugün 14 Mayıs 2023 gece 2:25. Bu Kınalı Ada üzerinde bir tane bir cisim fark ettim. Bunu delil olsun diye gösteriyorum. Şu an gece görüş Narshot kameram
cismi algılıyor. Kızılötesi yaydığı ışıktan dolayı. Bakın. Onun şurada altında adanın en son üst zirve noktasındaki bir yapı var, görüyorsunuz. Şimdi onun aynısını ben size normal HD'de göstereceğim. Ayrıca bu kayıtları da yayınlayacağım tabi. Bakın şu an HD'mi kayda geçirdim. Şimdi tam o en zirve noktasında size söylemiş olduğum yapı var ya, ışıklı. Büyük ihtimal bir yapı o. Ona götürüyorum bakın. Bakayım böyle gösterebilecek miyim ama. Bakın. Şu anda kamera fokusa girdi. Gösterebilirsem. Şu an biraz zorlanıyorum. Aynı zamanda diğer kameraya da bakıyorum. Cisim aniden bir hareket yapar mı diye. Şöyle ekranda da nasıl göstereceğim. Bakın şu an onu zoomladım. O yapıyı. Bakın şurada tam ortada. Diğerinde görmüştünüz. Onun üstünde ışıkları yanan, hemen hemen aynı zoom oranındayım. Şu tam bakın ortada şu anda o yapı. Biraz daha zoom yapayım ona. Yok, kaçırdım. Biraz geri geleceğim. Çok zorlanıyorum. Bakın yapı şu. Şu yapı. O yapının, bak şimdi şu yapı. O yapının hemen üstünde, görüyor musunuz? Yani yapının bayağı bir üstünde. Biraz geri alayım zoom'u. Northshot'ta. Evet. Bunları ayrıca da yayınlayacağım bakın. Görüyor musunuz? O iki tane ışık var altta. Evet. Bakın. Yapıyı gördünüz değil mi? Evet. Yapının bayağı bir üstünde bir görüntü var. Tekrar Full HD'ye geçiyorum. Yine kayda başlattım onu. Hemen netlemiyor tabii, Northshot gibi. İnanın çok zorlanıyorum yani. Bakın şu anda evet. O yapıdayım, bakın şurada. Birin sol tarafında, bakın biraz yukarı kaydı o. Şimdi aşağıya aldım. Şimdi zoom yapıyorum. Bakın. İki ışıklı. Solda yansıyan bir ışık var. O yapı. O yapının üstünde hiçbir şey yok. Normal kamerada hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Zoom da yapayım. Hiçbir şey yok yani, boş. O yapının bakın iki ışıklı. Solda bir kule gibi bir şey var. Üstü hiçbir şey, boş. Ben bunu kapatayım. Bakın. Şimdi bu ışığın altındakini, o yapı olduğunu size belgelemem lazım. Bakın. Gördünüz mü? İki ışıklı bir yapı. Hemen üstünde bir normal kamerada görünmeyen kızılötesi yaydığı ışıktan kayda alınabilen Northshot özellikli kamerada. Gördünüz mü? Bakın iki tane ışık. Sol üstte de ufak bir ışık. Kulenin ışığı. Ama onun bayağı bir üstünde. Bu. Bunu tekrar ben editleyeceğim. Tekrar koyacağım sonra. Teşekkür ederim. Merhaba değerli takipçiler. Bugün 14 Mayıs 2023 gece 2:25.
Bu Kınalı Ada üzerinde bir tane bir cisim fark ettim. Bunu delil olsun diye gösteriyorum. Şu an gece görüş narşot kameram cismi algılıyor. Kızılötesi yaydığı ışıktan dolayı. Bakın. Onun şurada altında adanın en son üst zirve noktasındaki bir yapı var, görüyorsunuz. Şimdi onun aynısını ben size normal HD'de göstereceğim. Ayrıca bu kayıtları da yayınlayacağım tabi. Bakın şu an HD'mi kaydı geçirdim. Şimdi tam o en zirve noktasında size söylemiş olduğum yapı var ya, ışıklı. Büyük ihtimal bir yapı o. Ona götürüyorum bakın. Bakayım böyle gösterebilecek miyim ama. Bakın. Şu anda kamera fokusa girdi. Gösterebilirsem. Şu an biraz zorlanıyorum. Aynı zamanda diğer kameraya da bakıyorum. Cisim aniden bir hareket yapar mı diye. Şöyle ekranda da nasıl göstereceğim. Bakın şu an onu zoomladım. O yapıyı. Bakın şurada tam ortada. Diğerinde görmüşsünüz. Onun üstünde ışıkları yanan hemen hemen aynı zoom oranındayım. Şu tam bakın ortada şu anda o yapı. Biraz daha zoom yapayım ona. Yok, kaçırdım. Biraz geri geleceğim. Çok zorlanıyorum. Bakın bu yapı şu. Şu yapı. O yapının bak şimdi şu yapı. O yapının hemen üstünde, görüyor musunuz? Yani yapının bayağı bir üstünde. Biraz geri alayım zoom'u. Northshot'ta. Evet. Bunları ayrıca da yayınlayacağım bakın. Görüyor musunuz? O iki tane ışık var altta. Evet. Bakın. Yapıyı gördünüz değil mi? Evet. Yapının bayağı bir üstünde bir görüntü var. Tekrar Full HD'ye geçiyorum. Yine kayda başlattım onu. Hemen netlemiyor tabii Narshot gibi. İnanın çok zorlanıyorum yani. Bakın şu anda evet. O yapıdayım bakın şurada. Birin sol tarafında bakın. Biraz yukarı kaydı o. Şimdi aşağıya aldım. Şimdi zoom yapıyorum. Bakın. İki ışıklı. Solda yükselen bir ışık var. O yapı. O yapının üstünde hiçbir şey yok. Normal kamerada hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Zoom da yapayım. Hiçbir şey yok yani. Boş. O yapının bakın iki ışıklı. Solda bir kule gibi bir şey var. Üstü hiçbir şey. Boş. Ben bunu kapatayım. Bakın. Şimdi bu ışığın altındakini o yapı olduğunu size belgelemem lazım. Bakın. Gördünüz mü? İki ışıklı bir yapı. Hemen üstünde bir normal kamerada görünmeyen kızılötesi yaydığı ışıktan kayda alınabilen Narshot özellikli kamerada. Gördünüz mü? Bakın iki tane ışık. Sol üstte de ufak bir ışık. Kulenin ışığı. Ama onun bayağı bir üstünde. Bu. Bunu tekrar ben editleyeceğim.
Tekrar koyacağım sonra. Teşekkür ederim.
Yani artık kaydı bitireceğim. Hiçbir aktivite sergilemiyor. Orada devamlı duruyor yani. Ben buna kızılötesi lazer şey yaptım. Normal lazer sinyal yaptım. Yok yani, öyle duruyor. Saat de bayağı bir geç oldu. Evet. Bu şimdi kendi yaymış olduğu kızılötesi ışığı kamera night shot özelliği olduğu için, kızılötesi algılama özelliği olduğu için kaydediyor. Normalde insan gözü 400 ile 700 nanometre arasını algılıyor. Az önce delillendirdim. Bu kamerayla çekmiş olduğum cisim normal Full HD kamerada gözükmüyor arkadaşlar. Yani insan gözünün algı seviyesinin üstünde bir ışıltısı var. Kızılötesi 700 nanometre üstü. Normal kamera kaydetmedi. Ama night shot kızılötesi algılama özelliği olan kameram bu cismi enerjisel bir şey midir? Veya cismi maddesi olarak da düşünmeyin. Bir kızılötesi ışığı yayıp da kamera onu da kaydediyor olabilir büyük ihtimal. Yayını burada kapatıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet değerli takipçiler, şimdi okla göstermiş olduğum yere bakınız. Bakın, orada bir şamandıra var. Normalde haritadan bakıldığı zaman bu Bordonisi adası biraz daha sağda gözüküyor. Ancak ada tarihine baktığımızda ikiye ayrılarak ortadan yayılarak batmış ve çok büyük bir alana yayılmış bu ada. O işarette gösterdiğim en soldaki şamandıra, onun sağında bir tane daha var, diğer sağında bir tane daha var. Gemilerin o bölgeye yaklaşmaması için konuluyor. Ve orada bu adadan dolayı deniz sığ. En soldaki şamandıra çıkmış. Şamandıraların arasında o kadar mesafe var ki ikinci ve üçüncü sağ taraftakiler çıkmamış. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Gördüğünüz night shot kamerada alta yaydığı ışık gözükmüyor. Full HD'de hiçbir şey gözükmüyor. Sadece Sionex kamerada aşağıya, tam o ada üzerinde deniz üstüne aşağıya doğru bir ışık yaydığı gözüküyor. Bu da böyle bir benim bu tezimi iddialar nitelikte bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.